Herkese selam arkadaşlar. Bugün Amerikan Truck Simulator'dayız. Yeni harita DLC'si geliyor. Bugün biz de erken erişimdeyiz. Zaten ekran üstündeki yazıyı görüyorsunuz. Work in Progress, Early Access, erken erişim. Hemen şöyle harita DLC'sinin sayfasına da gelelim bir yandan. Göstereyim sayfayı sizlere. Amerikan Truck Simulator. Illinois'du yanlış hatırlamıyorsam. Dur bakayım. Aynen. Illinois. Bu şekilde okunuyordu. Hani Illinois değil de Illinois diye. Google'dan arattım çünkü nasıl okunuyor diye. Garip garip isimleri var çünkü bu harita DLC'lerinin böyle. Bölgelerin daha doğrusu. Yeni bir harita DLC oyuna ekleniyor. 14 Mayıs'ta çıkış yapacak. Sizler de buradan istek listenize ekleyebilirsiniz satın almak isterseniz. Yeni harita DLC'miz hayırlı uğurlu olsun. ATS yanlış hatırlamıyorsam yılda 2 defa ya da 3 defa falan harita DLC çıkartıyor. ETS bir tane çıkartıyor ama ATS 2 tane birden çıkartıyor. Daha hala şu Ford araçları falan bekliyoruz biliyorsunuz. 1.59 tam sürümde gelmişti zaten. Onunla birlikte de hemen yeni harita DLC'sini de yayına alacaklar. Steam'den sizler de istek listenize ekleyebilirsiniz. Çıktığı zaman alabilirsiniz. Bir de bizde 1.59 şu anda hani erken erişim beta sürümündeyiz. Aslında 1.59 tam sürüm yayınlandı. Hemen şöyle haritadan önce hatta önce şurayı göstereyim. Mesela ne diyelim? Yük piyasası diyelim. Yük piyasasında şöyle görebiliyorsunuz arkadaşlar. Illinois harita DLC'si olarak. Chicago'nun falan olduğu bölge burası. Rockford, Chicago, Peoria. Burada ne vardı? Rockford vardı. Dur bakayım bilindik böyle. St. Louis işte Marion. Bu bölgelerin falan olduğu bir yer. Biz bugün Chicago'dayız. Chicago'dan başlayacağız. Bölge tamamen burası arkadaşlar. Eyalet eyalet geliyor. Biliyorsunuz harita bayağı büyüdü bu arada. Bayağı büyüdü yani harita. Şöyle yapayım. Oyun ilk çıktığı zaman neresi vardı? Sadece şu Kaliforniya bölgesi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şu ATS ilk yayınlandığında sadece Kaliforniya burası vardı. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra bir sürü harita DLC'si. Ücretsiz eklenenler falan da oldu tabii ki. Eyalet olarak. Eklene bayağı devasal bir harita haline geldi yani oyun. En sonunda artık bu bölge oyuna geliyor. 14 Mayıs'ta yayında. Şimdi aracımız oyunun orijinal aracı Dorse. Oyunun orijinal Dorse'si ama aktif onu söyleyeyim. Bizim kullandığımız Snow Moon'u buna da aktif ettim. ETS'deki aynı ayarları yaptım. Grafik modu yine Steam Atölye'de olan bir tane grafik modunu buldum. Kullanıyorum. Ama birazcık garip gözüküyor. Çok da benim hoşuma gitmedi gibi. Başka bir şeyler bulursam onu kullanırım. Çünkü birazcık karanlık gibi gözüküyor. Niyeyse. Yani çevre birazcık öyle gözüküyor aslında. Nedenini bilmiyorum. Şimdi kafa takip tabii ki yine aktif olarak kullanacağız. Şöyle yapalım. Bu arada kontağımız, retarderimiz aktif. Ancak vites topuzu bir sıkıntım var. Onu çözebilirsem onu da aktif hale getireceğim. Ama kontağım falan aktif. Kontağım falan bağladım. İmdat kolum aktif. Retarderi taktım. Retarderim artık burada. Buradan tık 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 retarderimi kullanabileceğim. İmdat kolum dediğim gibi aktif. Şöyle imdatı saldık. ATS'de ilk defa yeni sistemi kullanıyoruz. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Şimdi kafa takip tabii ki bir ortalayayım. Ondan sonra şey yaparız. Bu aracın burnu var değil mi? Şimdi şöyle duracağım. Tamam şimdi ortalanmış oldu. Evet haydi bakalım çıkalım yolumuza. Yeni harita DLC'sini birazcık keşfedelim. Bakalım gelen giden çıkarız. Abi kafa takip çok iyi oldu ya. Vallahi çok iyi oldu. Çok yıllar önce ben kullanmıştım. Kulaklığın sağına mı soluna mı ne bir yere yapıştırarak bu şekilde şöyle bir alıcısı vardı. Yine ekranın altına web kamerasıyla yine webcam'le bir tane cihaz bağlıyorduk. O şekilde yapıyorduk ama
Soldaydı yanlış hatırlamıyorsam benim. Sola takılabiliyordu. Araya sürekli şu mikrofon girdiği için alıcı sürekli kendini kaybediyordu. Yani kafa dönüyorsa tekrar çevirdiğim zaman sabitleyemiyordu. Geri dönemiyordu falan. Ama bu çok iyi oldu. Hiç ekstra bir şeye gerek kalmadan direkt sizin yüzünüzü, kafanızı algılıyor. Yakın kullanıyorsanız, kameranız yakınsa sadece göz takip bile yapabilirsiniz. Ama göz takip bana pek uyumlu değil açıkçası. O yüzden ben göz takibini kullanmıyorum. Sadece kafa takibini kullanıyorum. Evet, yine gidemiyoruz. Yine bir yerlerde takıldık kaldık. Şuradan bir çıkmaya çalışalım. Yoksa gidemeyeceğiz abi. Yani biz şuradan dönelim gidelim. Bunlar burada kilitlediler yolu. Klasik SCS'nin trafiği abi. Artık ETS'nin de demiyorum. SCS'nin trafiği diyorum. Çünkü ATS'ye de aynı problem var. ETS'ye de aynı problem var. Bu arada Amerikan tırlarında genelde motor freni kademeli kullanıldığı için onu yine motor frenini de aktif ettim. Ama retarder koluma retarderi de aktif ettim. Şöyle. Yani şu şekilde motor freni de aktif oluyor yani. Bağıttıracağız ama. ...23 ton muydu? Aynen 23 ton yükümüz var. Tabii Amerika'daki şeyler farklı ama ben ETS'nin tüm ayarlarını buraya attığım için... Bak sol aynada mesela bir sıkıntı oldu şu anda. Karardı sol ayna. Normale döndü. Ben direkt ETS'nin profil dosyalarının içerisindeki oyunun tüm grafikleri, direksiyon kontrolleri, yani config, kontrol C dosyalarının üçünü de kopyaladım. ATS'deki profil dosyamın içerisine attım. Bütün ayarlarım direkt ATS'ye geçmiş oldu. İkisinin arasında o güzellik var. ETS'de ayarlarınızı yapıyorsunuz, direkt ATS'ye atıyorsunuz. Tüm ayarlar geliyor. O şekilde kullanabiliyoruz yani. Aynen bak. Motor frenini aktif ediyorsunuz şuradan. Kademelerini ayarlayabiliyorsunuz. Yani şu birinci kademesi, ikinci, üçüncü kademesi. Peki şöyle yapsak mesela 3 kademe yapıp direkt kapatsam ilk açışta oha 3 kademe olarak açıyor bu sefer. İyiymiş. Bir kademede bırakırsam bir kademe olarak açıyor. Aslında SCS'nin uyarısı var. Erkenler için bu tarz şeylerde herhangi bir mod kullanmayın. Grafik modu olsun, fizik modu olsun, araç modu vesaire. Bunları kullanmadan tanıtım videolarını çekin diyorlar ama ben yine bir grafik modu araya ekledim yani. En azından bir grafiğimiz olsun. Fizik kullanmıyoruz, araç kullanmıyoruz, ses kullanmıyoruz. İşte ise grafiğimiz düzgün olsun istedim. Ama Snowy Moon'dan kaynaklanmıyor da benim Steam Atölye indirdiğim grafik modundan kaynaklanıyor sanırım bu görsel biraz. Ya kötü değil. Ama ETS gibi de gözükmüyor şu anda yani.
motor freni bak. Araç 18 vites bu arada. 18 vites olarak ayarladım. 4. 5. viteste falan kaldırıyor aracı. Gerçi şu an 2. Dur bakayım. Şöyle yapsak. Evet 2'de kaldırıyormuş. Ah. Heh. Vites arttırmayı da şuna atamıştım. Bak şu an 7. vites ama 7'de kaldırmaz aynen. Tekrar 2'ye çekti. On, 12. 14. İkişerli ikişerli gidiyoruz. Acaba ATS'de bu şimdi eyalet çok fazla eyalet var biliyorsunuz. Bunlar bittiği zaman ne yapacaklar acaba? Çünkü yılda 2 defa 3 defa falan eyalet harita DLC'si getiriyorlar. Bunlar bitince ne olacak acaba? Elbet bitecek bunlar. ETS'de çok fazla seçenek var. Türkiye'yi bile 2'ye 3'e bölerek verecekler muhtemelen. Ama ATS'de öyle bir şey yapamıyorlar. Eyaletler zaten küçük. En son ne olacak acaba? Komple bitirdikleri zaman. Otoban sinyali bunda da çalışıyor bu arada. İlk ETS'de keşfetmiştim ben bunu. Bayağı ETS'de otoban sinyali var yani. Yani şöyle yapıyorsunuz. Sinyal kolunu tam tırnağa geçirmeden hafif dokunuyorsunuz. Bırakıyorsunuz. Gerçek araçlarda da var ya. Bak bunda da var mesela. Şöyle. Tık. 4-5 kere veriyor. Bakayım. 1, 2, 3, 4. 4 kere veriyor. 4 kere sinyal veriyor. Kapatıyor kendini. Hani tırnağa geçirmeden. Tırnağa geçirirseniz zaten aktif kalıyor. Kapatınca kapanıyor. Ama tırnağa geçirmeden şöyle bir dokunuyorsunuz. Bırakıyorsunuz. Vay. Realde de var çünkü. Gerçekte de var olan şeyler bunlar. Gerçek araçlarda. Ama ETS'de, ATS'de olması beni şaşırtmıştı yani. Bu arada imdat kolum benim masaya sabit. Aslında imdat kolunu da şuraya bir yere çekebilirim ya. Şurada boşluğum var çünkü stand üstünde. Şuraya bir yere alabilirim. Uzağımda kaldı çünkü. Biraz daha onu yakınlaştırabilirim kendime. Muayene istasyonuna gireceğiz. Hadi dayı git de bize girelim.
36 ton. Yani dediğim gibi ben ETS'den bütün ayarlarımı kopyaladığım için normalde benim ATS ayarlarım hani Amerika birimlerine göre. Libre, işte yol olarak mil, hava durumu Fahrenheit falan filan gibi ayarlar yapmıştım. Ama ETS'deki ayarlarımı kopyaladığım için şimdi hepsi Avrupa birimlerine göre yine olmuş. Bir ara onları değiştirmem lazım. Yani grafik kötü değil aslında ama bir şey var. Bir siyahlık, bir karanlık var. Araçların arkasında, sağında, solunda falan böyle. Yani ETS'deki gibi olmadı. Hadi dayı kapışak mı? Karavanla. Chicago'dan çıktık, kaptırdık, gidiyoruz. Aşağı doğru rota çizmiştim ben. Hatta şöyle göstereyim size de. Rotamız böyle aşağı doğru. Bayağı hızlı gelmişiz yine ya. 3606 kilometreymiş rota bu arada. Bayağı da hızlı gelmişiz yani. Bakayım. İyi diyor yalnız ha, 132. Abi yollar çok düz ya. Ben o yüzden bu tarz şeyleri sevmiyorum. Bu tarz rotaları, yolları sevmiyorum. Haritaya da bir göz attım. Hani böyle ilginç, farklı rotalar varsa, böyle bol virajlı, atraksiyonlu var. ATS'de yok değil. Bazı yerlerinde var ama çok az. Varsa o tarz yerler, oralardan başlayayım dedim ama yok. Baksana dümdüz gidiyorsunuz yani hiç böyle şey olmuyor ya. Eğlencesi olmuyor ki. Neyse dönecekmişim.
Champagne herhalde diye okunuyor. Keşfetmişiz. Bir de gece yapalım mı? Gece görelim modu. Şurada kalalım. Motor freni, retarder. Alayını çektim. Hiç frene basmıyorum. Onlar durdursun şöyle. Evet. Evet. Biraz da gece oynayalım ya. Şöyle. İşaret attığımız yere doğru gelmişiz bayağı ya. İşte eyaletler küçük olduğu için çabuk gidiyorsunuz gitmek istediğiniz yerlere. Dinlenme yerine de gelmişiz zaten. Ay da güzel gözüküyor bak ileride. Şu dinlenme yerine girelim, orada bitirelim. Gecesinde görmüş olduk bu sayede. Normalde buradan çıkış yapmamız lazım ama bakayım şuraya girebilir miyiz? Şöyle şuradan dönsek. Biraz çimenliklere çıkacağız ama. Aynen şöyle. Şurada bitirebiliriz.
Bana göre düz mesela girdik. Bakalım nasıl olacak. Şöyle stop edelim. Kontağımız açık kalsın. Gel bakalım klavye. Biraz daha ön tarafa gelebilirmişiz. Bunda şey yok. Şimdi burunsuz tırlarda biz ETS'den alışız. Peron aynası şurada. Burnumuzu gösteren, önümüzü gösteren. Bunlarda olmadığı için tabii ki ön çizgiyi hesaplayamadık. Biraz daha gelebilirmişiz yani öne. Ne sıkıntı yok. Böyle de güzel. Böyle kalabiliriz. Evet arkadaşlar. Illinois harita DLC'si 14 Mayıs'ta 14 Mayıs Perşembe olması lazım. 14 Mayıs'ta yayında olacak. Yayınlanmış olacak. Sizler de istek listenize ekleyebilirsiniz. Almak isterseniz 14 Mayıs'ta sizler de alabilirsiniz. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.